Evet kıymetli dostlar, yeni bir eğitim setine, yeni bir eğitim videoma hepiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bu eğitim setim modelleme ve animasyon eğitim seti. Hocam sen zaten Solid'de çizim yapmıyor muydun? Neden böyle bir eğitim seti gereği duydun? Arkadaşlar özellikle şunu hatırlatayım. Ben biliyorsunuz aynı zamanda öğretmenlik de yapıyorum. Aynı zamanda makine mühendisiyim. Ve katı modelleme animasyon derslerine de giriyorum. Ve bazı özellikle beğendiğim kaynaklar oluyor. Mesela burada ben her kaynağı kullanmam. Hatta eksik bulduğum şeylerde kendim ekstra araştırmalar yapıp kaynakları revize ederim. Ama güzel bir şekilde hazırlanmış ve böyle bir eğitim seti oluşturmamın amacı da bol bol uygulama yapmak sizlerle birlikte. Bu eğitim seti içinde tabi 2 boyut çizimler, 3 boyut çizimler, teknik resim, montaj hepsi olacak değerli arkadaşlar. Modelleme ve animasyon dediğimiz için mutlaka hareketli olan montaj örnekleri de bu eğitim setinde yer alacak. Ancak diğer mesela montaj örneklerinden, oynatma listelerinden farkı nedir? Ben burada oturup çok fazla sizle konuşmayacağım. Teorik ders anlatmayacağım. Ya da efendime söyleyeyim çok fazla böyle komut anlatımı olmayacak. Daha çok uygulama ağırlıklı gideceğiz. Bunu söylemiş olalım. Modelleme ve animasyon dersinde. Yine bu videoya yeni denk gelen arkadaşlar önceki derslerimizde söylediğimiz gibi kanalın oynatma listesinden katıl üyelere özel hazırladığım diğer eğitim setlerine de bakabilir. Örneğin işte yaylar, makine elemanları ya da sıfırdan teknik resim dersleri, o videolarımızın da bu arada devamı gelecek. Şimdi bu serimizde ilk etapta 2 boyutlu çizimlerimiz var değerli arkadaşlar. Tabi çizime başlamadan önce şöyle çok kısa bir konuşmak istiyorum sizlerle. Esasında biz CAD programı diyoruz ama bunun açılımı Computer Aided Design şeklinde arkadaşlar. Yani Türkçe tabiriyle bilgisayar destekli çizim veya bilgisayar destekli tasarım. Esasında sizler bir programı öğrendikten sonra diğer programı öğrenmekte artık çok fazla zorluk çekmiyorsunuz. Belki zorluk birazcık şurada olabiliyor. Örneğin program Türkçe, diğer programlar İngilizce ise belki başta birazcık bocalayabilirsiniz. Bunun en güzel örneği mesela SolidWorks'ü genelde kullanıcılar Türkçe arayüzüyle kullanırlar. Ama AutoCAD tamamıyla İngilizce arayüzdedir. Buraya geçiş yaptıklarında belki bir tık zorlanma olabiliyor. Ama nihayetinde mantık her yerde aynı arkadaşlar. Sizler teknik resim kurallarını bildiğinizde bir ölçülendirme tipi A programında ne ise B programında da odur. Siz ölçüleriyle çizdiğinizde diğer programda farklı bir şekilde bir çizim yapmıyorsunuz. Diğer programda da aynı şekilde çiziyorsunuz arkadaşlar. Mevcut CAD programları yardımıyla 2 boyuttaki tasarımlar, 3 boyuttaki modellemeler yapılabilmekte. Hatırlayın, Real View grafikleri SolidWorks derslerinde görmüştük. Gerçekçi görünüm yaparak da çeşitli kaplamalarda yapılabiliyor biliyorsunuz. Bu CAD programlarda biz neler yapabiliyoruz arkadaşlar? Normal kağıt üzerine elle çizdiğimiz resimleri tasarım bilgisayar ortamına aktarabiliyoruz. Doğru mu? 2 boyutlu çizimlere derinlik vererek bunu 3 boyutlu hale getirebiliyoruz. Ya da 3 boyutlu çizdiğimiz şeklin skecine girip skeci ya da 2 boyutlu çizimi düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ekstra gerçekçi görünüm elde edebiliyoruz. Kaplamalar yapabiliyoruz. Teknik resim düzenleyebiliyoruz. Montaj yapabiliyoruz. İleri düzey öğreneceksek eğer saj levha modülleri, profiller modülleri, analiz modüllerine giriş yapıp projelerimizi geliştirme yoluna bu şekilde gidebiliyoruz. Şimdi burada Fusion 360 programı aslında endekslenmiş ama ben bu dersimde SolidWorks'ü yine kullanmış olacağım. Belki ara ara AutoCAD'i de işin içerisine alabiliriz. Ama AutoCAD ile ilgili de bilgisayar destekli çizim ya da tasarım şeklinde bir oynatma listesi açıp full uygulama şeklinde orada da ayrı bir ders yapabilirim arkadaşlar. Yani böyle sağdan soldan toplama, kendi hazırladığım teknik resimlerle bolca uygulama yapabiliriz. Bu aşamada değerli mühendis adayları, mühendisler, teknikerler, bu mesleğe gönül veren herkes için söylüyorum.
Hiçbir şekilde bizim mesleğimiz sadece program öğrenmekten geçmez arkadaşlar. Öncelikli şartımız nedir? Mesleği sevmek. Doğru mu? Sonra sizin karşınıza hangi program gelirse gelsin bu programı öğrenmek çok zor olmayacaktır. Sağlam bir teknik resim bilgisiyle. Amacımız nedir? Sizlere her şekilde destek olmak, işlerinizi kolaylaştırmak, bunları da yarın öbür gün sizin uygulamaya dökmeniz. Yani mesela bir vida çizimi yapıyorsanız bir programda yarın öbür gün o civatayı gerçekten diş açılmış bir deliğe monte etmeniz. Bu şekilde ilerlerseniz arkadaşlar emin olun geliştiğinizi, bir şeylerde tecrübe edindiğinizi kendiniz de anlayacaksınız. Bu aşamada program ismi hiçbir şekilde önemli değil. İster AutoCAD kullanın. Tabi şöyle kullanılabilecek programları da isterseniz birlikte bir sayalım arkadaşlar. İşte AutoCAD, SolidWorks, Autodesk, Inventor programı, Fusion 360, Katya V5 R20, Katya V5 R21. Bunun yanında işte Krioparametrik vesaire gibi farklı şekillerde programlar kullanılabilir. Olmazsa herkese açık şöyle bir videoda ben yapayım hazır yeri gelmişken. İşte makine mühendisleri ya da bu bölüme mesleğe daha doğrusu gönül vermiş kişiler hangi programları öğrenebilir ya da kullanabilir? Hangileri daha zor, hangileri daha kolay? Bunlardan bahsederiz. Şimdi ben çok fazla uzatmadan arkadaşlar direkt bu eğitim videomda SolidWorks programında 2 boyutlu çizimlere başlamış olacağım sizlerle birlikte. Bu arada sizlerden hiçbir şekilde bu zamana kadar kaynak kıskanmadım. Bu kaynağı da ilk videomun altına ekleyip sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Şimdiki her çizdiğimiz parçayı kaydetmeyeceğiz arkadaşlar. İyice böyle basit olan çizimleri çizip geçeceğim direkt. Ama 3 boyuttaki çizimleri kaydedebiliriz. Neden? Teknik resme de aktaracağız. Şimdi birinci etkinliğimizde amacımız nedir? Bu gördüğümüz şekilleri çizmek ve ağırlıklı olarak line komutunu kullanmak olacak değerli arkadaşlar. Yani 2 boyuttaki çizimler zaten gördüğünüzü çizebiliyor musunuz? Bunu anlamaya yöneliktir. O zaman bu etkinliğimizde bir nolu parçamızdan başlayalım. Parça çizimini yaparken kendinize öncelikle bir orijin noktası belirlemelisiniz arkadaşlar. Bu noktayı belirlemek eğer çizimde söylenmemişse size bağlı. Ben buradaki nokta olsun diyorum. SolidWorks bu arada bu eğitim setine devam edecek adaylar için en az 2021 versiyonunda SolidWorks programı bilgisayarına yüklü olması gerekiyor. Bunu da neden söylüyorum? Mesela 2018 olmaz mı? Olur. Ama bazen videoların altına ben parça linki koyarsam 2018'de attığım gönderiyi açamazsınız. Biliyorsunuz alt versiyonlar üst versiyonları açmaz arkadaşlar. Bu konuda yine bilgimiz olsun. Evet, ilk dersimizde hemen biraz önce gösterdiğim örneğin çizimiyle birlikte başlayalım arkadaşlar. Çizim ortamına geçtik. Düz beyazımız açık. Herhangi bir düzlemde çizim açabilirim. 2 boyutta çizeceğim nihayetinde. Bakın orijin noktası olarak burayı belirledim. Yukarı sağ şeklinde devam edeceğim. Bakın geldim. Yukarı sağ. Nihayetinde bir L profil oluşturacağız. Görüyor musun? Olay bu. Bundan sonrası ölçülendirme yapmak. Bakıyorum. Burası neymiş? 25, aşağısı 50 milim. Akıllı ölçülendirme komutunu aldık. Buradaki ölçümüz 25 milim. Alttaki ölçümüz 50 milim. Şimdi dikeydeki ölçülendirmelerimize bakalım. Bu da 25'e 20 milim arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Bakın burası 25 milim ya. Burayı 20 milim ölçülendirmekten ziyade 25 artı 20 yapıp totalini 45 verebilirsiniz. İki şekilde de olur. Cümlemi tekrarlıyorum. Bize verilen ölçü burası 25 verilmiş. Burası 20 verilmiş. İster gelip ben bu kısmı da ölçülendirebilirdim arkadaşlar. Tamam mı? Ne yaptım? 25'i ölçülendirip 20'yi de üzerine ekledim. 45 total ölçüyü verdim. Yaptığımız işlemler aynı işlemler. Bilginiz olsun. İlk çizimimiz bu kadar. Basit, temel düzeyde 3 katılamaya nasıl geçeriz buna bakalım. Parçaya izometrik bakıp
Unsurlar ekstrüzyon ile katı oluşturma. Kör, diğer yönde onaylı. Yani iki boyutta çizdiğimiz bu parça böyle bir L parçayımız basitçe. Arkadaşlar bu arada biraz önce söylediğim gibi mesela şurada standart görünümler araç çubuğu var. Eğer bu eğitim setinde bol uygulamalara ayak uydurabilmeniz için ara ara kanalımın oynatma listesinde bulunan diğer ücretsiz eğitimleri de mutlaka izleyin. Çünkü ben sizlere bu çubuk nereden geldi bu eğitim setinde anlatmıyorum farkındaysanız. O şekilde olursa işin içinden çıkamayız. Şimdi tekrardan yeni bir part dosyası açıyorum arkadaşlar. Düz beyazım açık kalsın. Birinci parçamız bu şekilde. Şimdi geldik ikinci parçaya. Bu şekilde yakınlaşalım. Bunda da orijin noktasını şöyle yapacağım arkadaşlar. Hemen yine herhangi bir düzlemde çizim başlatıyorum. Sağa doğru geldim. Yukarı çıktım. Görüyor musun? Sol yukarı yapacağım. Tekrar sol yukarı. Ve sol aşağı diye birleştireceğim parçamı. Sol yaparken de bakın şöyle sola doğru geliyorum ya, aşağıdaki orijin çizgisiyle bakın şu anda kesik kesik çizgiler görüyorsunuz. Bu hizaya getirip şöyle kapatıyorum. Sığacak kadar yakınlaştır komutuyla çizimimi önüme aldım ve ölçülendirmeleri yapıyorum. 50 milim, 15 15 15 hepsi aynıymış. Tamam. Bakın şöyle yapacağım. Burayı geliyorum 15 milim olarak ölçülendiriyorum arkadaşlar. Bu birinci hamle. Sonra aşağı kısma geldim. Burası ne kadarmış? 50 milimetre. Sonra önce şurayı bir düzenliyorum. Pardon, bu içeride olacak. Şöyle olacak yani. Burayı 15 verdik ya. Bu çizgiyi seçtim. CTRL'ye basılı tutuyorum. Bu çizgiyi seçtim. Burayı seçtim. Önüme çıkan menüden eşit yap ilişkisi ver diyorum. Yani ne yaptım? Tek tek bu çizgiye gelip tek tek ölçü vermek yerine bu kısımları eşit olarak gösterdim. Tabi ölçülendirme yaparken vermemiz lazım bu ölçüleri ama en azından çizimde kolaylık. Bakın yine 15-15 aynı ölçüler görüyorum. Akıllı ölçülendirme. Şurayı tuttuk. 15 milim olarak ölçülendirdim. Biraz önce yaptığım işlemi burada da yapabilirim. Bu çizgiyi tut. CTRL'ye bas. Basılı tut. Burayı da seç. Çıkan menüden eşit yap. Eğer bu menüye yetişemiyorsanız soldaki menüden de yine eşit ilişkisini seçebilirsiniz. Ve yaptığınız çizimler bu tam doğru ise arkadaşlar bakın ekran çizdiğiniz skeç simsiyah olacaktır. Yani şöyle söyleyelim. SolidWorks'te çizimleriniz doğru ise herhangi bir ölçü eksiği, ilişki tanımlaması yoksa arkadaşlar skeciniz simsiyah olur. Hocam skeçten kastınız ne? Aslında skeç mantığı şudur arkadaşlar. Şimdi ben katılamaya geçmeden önce aslında şu anda ne yapıyorum? Taslağı hazırlıyorum. Doğru mu? Yani buradaki tüm detayların doğru olması gerekiyor. Hatta bunu bakın şu göz işaretinin yanındaki oka tıklayıp şuradan çizim ilişkilerini görüntüle dediğimde örneğin işte nedir? Yataylık, efendime söyleyeyim dikeylik, çakışıklık gibi ilişkiler sizlere tanımlanır. Ama bu göz kalabalığı ya da ne bileyim kafamızı karıştırmasın diye ilk etapta kapalı tutmamızda fayda var. Bakın şu anda seçili. Üzerine tıkladığımızda kapalı. Ama herhangi bir yerde bir tam tanımlı olmazsa çizimimiz buradan açabiliriz. Bunu da mesela basitçe bir katıya aktaralım arkadaşlar. Şöyle yönünü ters çevirelim veya buradan orta düzlem deyip şöyle katılamış olalım. Evet, bu parçamız da basitçe bu şekilde. İkinci parçamız bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü parçamıza baktık. Yani henüz daha aynalama komutuna geçmedik ama line komutu ile ilgili uygulama yapıyoruz. Ben size bir taşta iki kuş vurdurayım. Burada aynalama komutunda isterseniz öğrenmiş olalım. İstediğimiz yerden başlayabiliriz. Ben şu noktadan başlamak istiyorum. Dolayısıyla yeni bir part dosyası açıyorum değerli arkadaşlarım.
Düz beyazım açık kalsın diyorum. Herhangi bir düzlemde sketch başlatıyorum. Line'ın altından orta nokta çizgimi aldım. Şöyle yatayda çekiyorum. Bakın ne yaptım? Şurayı çizdim şu anda. Sonra değerli arkadaşlar, line'ın altından merkez çizgimi alıp yukarı doğru bir eksen atıyorum. Pardon, yukarı doğru mu atacağız? Aslında aşağı doğru indirsek bunu daha faydamız olacak. Çünkü şekil aşağı doğru ilerlemiş. Sonra yukarı sol şeklinde devam edeceğim değerli arkadaşlar. Line komutu yukarı sol ve aşağı sağ şeklinde. Aşağı inerken de şu noktayı geçmiş bakın bu çizgi. Buna dikkat edin. Şöyle geldim. Aşağı indim ve sağ şeklinde devam ediyorum. Tekrar aşağı. Sol aynı hizada. Buna dikkat edeceğiz. Şu anda buradayım. Aşağı sağ. Sağa gelirken de bu hizayı geçtireceğiz. Şöyle olacak yani. Yukarı ve bu hizada bitiriyorum. Şimdi burayı ölçülendirip sağ tarafa da bunu aynalayacağız arkadaşlar. Yani line komutunu uygularken aslında ne yapıyoruz? Ekstra aynalamayı da görmüş olacaksınız. Şimdi bir bakalım. Buradan başladığımız için buradaki çap değeri önemli benim için. 30 milim. 15 şeklinde ilerlemişim. Akıllı ölçülendirmeyi aldım. Bu çizgimi tutuyorum. Direkt 30 milimetre olarak ölçülendiriyorum. Hemen yanına geldim. 15 olarak ölçülendirdim. Aşağı doğru devam edecek olursak burası yine 15 milimetre. Tekrar 30'a 7,5 ölçüleri var. Hemen şurayı isterseniz tutalım arkadaşlar. 7,5 milimetre. Şurayı gel. 30 olarak girdik. Muhtemelen aşağıdaki ölçüler de aynıdır. Evet 15, 15, 7,5, 30. Tamam. İsterseniz yine bunları da bu arada yine eşit ilişkisi verebilirsiniz biraz önce dediğim gibi. Ne yapıyorduk? Bu çizgiyi seçtik. Alttakini seçtik. Menüden eşit ilişkisi. Sonra burayı seç. Bu kısmı seç. Menüden eşit ilişkisi. Efendime söyleyeyim ne var başka? Şu çizgimi şöyle bir oturtturmuş olayım öncelikle. 7,5 yükseklik ölçümüz vardı. Şurayı da vermiş olalım arkadaşlar. Evet, 15, 15, 30, totalde 60 milimetre olacak boy. Ölçüleri versek hata mı alacağız? Evet. Bakın şunu da söylemiş olalım. İki boyuttaki çizimlerde. Şimdi ben biraz önce ne yaptım? Şöyle bir geri gelelim. Burayı 15 milimetre olarak ölçülendirdim. Doğru mu? Şimdi bu çizgiyle bu çizgiye dedim ki iki çizgi eşit olsun. Sen bunun üzerine gelip bir daha bunu ölçülendirmeye kalkarsan program sana uyarı verir. Ha ben bunu onaylarsam çok problem mi? Değil. Çizime engel değil. Ama çok tavsiye ediyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Şurada dikkat edersek bakın bu çizgiyi seçiyorum. Mouse'umun sol tuşuyla. CTRL'ye basılı tutup burayı seçiyorum. İkisine dikeylik ilişkisi verdim. Bakalım bir oynama nerede var? Burada var. Tamam. O zaman şöyle yapacağız. Bir daha bir geri gelelim. Şimdi burası 7,5. Burası 7,5. Ne yaptı toplamı? 15. Total kaçtı? 60. 60 eksi 15'ten şurası 45 olacak. Evet. Şu anda dikkat ederseniz şeklimiz tam tanımlı. Bakın objeleri aynala komutunu çalıştırıyorum değerli arkadaşlar. Bana aynalanacak objeler dedi. Şuradan itibaren seçmeye başlıyorum. Geldim. Şurayı seçmedim çünkü bu çizgi buradan itibaren mevcut.
Etrafında aynala kutucuğuna da diyorum ki bu eksen etrafında aynala, diğer tarafa doğru. Gördüğünüz gibi şeklimi oluşturmuş oldum. Sonrasında buradaki ölçülendirme çizgilerini illaki hocam ben işte doğru düzgün hepsini ayarlayacağım şeklinde uğraşmayın. Çünkü biz şu anda teknik resme aktarma işlemi yapmıyoruz. Veya hocam görüntü kirliliği var, sonlarda 0 var, ben bunu gidermek istiyorum diyorsan da bakın ayarlar kısmında seçeneklere gidin. Açılan pencereden belge özellikleri, ölçülendirmeler seçeneğinde göster değil sıfırları kaldır deyip tamam deyin. Ölçüler sade bir şekilde karşınıza gelecektir değerli arkadaşlar. İzometrik bakıp basitçe bunu da yine katıya aktarmış olalım. Onay verdim. Bakın bu da bu şekilde bir parçaymış kıymetli arkadaşlar. Evet, şimdi 3. parçamızı çizdik birinci etkinlikte. 4 nolu parçamıza geleceğiz. Şimdi bu parçanın çiziminde de nasıl başlayabiliriz arkadaşlar? İsterseniz yine tam olarak buradan başlamayalım. Şu yatayda 50 milimlik çizgi var ya. Bu çizginin tam ortasını orijin kabul edeceğim. Bakın nasıl hocam? Yeni bir part dosyası açıyorum öncelikle. Herhangi bir düzlemde çizim başlatıyorum. Orta nokta çizgimi alıp orijinimden sağa doğru çekiyorum arkadaşlar. Bakın bu parça da simetrik bir parça. Şu eksen etrafından solda kalan kısmı çizip sağ tarafa aynalayacağım. Nasıl devam edeceğim? Yukarı, sağ, yukarı. Şuraya kadar bir gelelim. Buradan sonra bakın eğik bir şekilde açılı gelmişiz. Tekrar line komutu. Bundan önce isterseniz merkez çizgimizi alalım arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru bir eksen oluşturalım. Ve yine line komutuyla şöyle çatı şeklinde burayı birleştirelim. Tabi ölçülendirme yapınca daha da formu oluşacak. Şimdi baktım 15, 15, 20, 10. Burası 15. Burası 15. Yirmi. On milim. Nereyi vermedik? Yatayda 10, düşeydeki ölçüyü vermedik 10 milim. Şurası. Özür diliyorum. Burayı vermişiz, yataydakini vermemişiz. Tam tersi. Yani şurası. Şimdi yine objeleri aynala komutu diyorum. Geldim. Bu kısımları seç. Etrafında aynala kutucuğuna da eksen çizgimi gösterip onaylıyorum. Bakın parçamız ortaya çıktı. 4 numaralı parçamız değerli arkadaşlar. Bunu da izometrik bakıp yine ekstrüzyon ile katı oluşturma diyorum. Herhangi bir düzlemde bu şekilde katılayabiliriz. Evet, hemen bir diğer parçamızın çizimine geçiyorum değerli arkadaşlar. Dört nolu parçayı çizdik 2 boyutta. 5 nolu parçaya bakalım. Şimdi burada açılı çizgiler görüyorum arkadaşlar. Birazcık gözünüzü korkutabilir. Hatta bunun da ne yapalım biliyor musunuz? Şurayı orijin kabul edip veya şu çizgiyi çizip arkadaşlar şöyle ortadan yukarı kalan kısmı parça simetrik olduğu için aynalama yapalım. Bence hepsini tek tek çizmeyelim. Bunun için de yine herhangi bir düzlemde öncelikle çizim başlatıyorum.
Line komutuyla 6 origin kabul etmiştik. Bakın çizgi gördüğümü çiziyorum arkadaşlar. 2 boyutta çizim. Gördüğümü çiziyorum. Önce düz gelmişim, sonra açılı devam etmişim. Ben de düz gelip hafif açı veriyorum. Tekrar düz gelip bu sefer aşağı açı veriyorum. Bakın düz geldim. Aşağı açı verirken de bakın nokta nokta kesik kesik gözüktü. Tıkladım oraya. Tekrar düz devam ediyorum arkadaşlar. Düz devam ediyorum. Ve mesela şöyle yapıp burayı line ile birleştirdik ya, bunu seçip yardımcı geometri yap diyorum. Eksen çizgileriyle çalışmanız son derece önemli. Şimdi buradaki çapı verelim. 50. Aşağısı 30. Ara 25. Burası da 30. Akıllı ölçülendirmeyi aldık. Bakın buradan eksene böyle yaparsam yarısı, ileri sürersem 50 ölçüsünü verebilirim. Yani çap ölçüsü. Burası 30. Ara 25. Tabi ölçülerde bozulmalar olacaktır arkadaşlar. Daha henüz tüm ölçüleri vermedik. Şimdi diyorum ki bu çizgim buraya eşit olsun. Açı ölçüleri nasıl? Mesafe de vermişim. 30 ve 17 derecede açı var. Şimdi bunu daha rahat ölçülendirmek için şuraya da bir merkez çizgisi atabilirsiniz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın eksen çizgisi attım. Akıllı ölçülendirme ile gelip aradaki ölçümü 17 derece olarak ölçülendiriyorum. Sonra nereyi vermişti başka? Şöyle yapalım. Sonra şu çizgiyi bakın yukarı doğru değil arkadaşlar. Hafif şöyle yan, ölçü bu. Ne kadardı peki? 30. Hemen şunu sağa doğru sürüyorum. Burayı düzenledim. Şimdi tekrardan merkez çizgimi alıyorum. Buradan sola doğru bir eksen çizdim. Peki hocam bu çizgiyi çizmesem ne olur? Akıllı ölçülendirme ile buraya tıklarsınız, buraya tıklarsınız. Yine bu açıyı verebilirsiniz arkadaşlar. 17 derece. Burayı da bakıyorum. Muhtemelen aynı oldu. Evet 30, tamam. Sıkıntı yok. Dikkat ederseniz simsiyah oldu. Objeleri aynala komutu. Aynalanacak objeler kısmına geliyorum. Bu kısımlarımı seçtim. Etrafında aynala kutucuğuna aradaki eksen çizgimi seçip onayla diyorum. Bu aşamada izometrik bakıp katılarsak değerli arkadaşlar, bu parçamızda böyle bir parçaymış. Bunu da rahatlıkla görebiliyoruz. Bakalım. Zaten 2 boyut olduğu için başka detayımız yok. Sanırım buradaki etkinlikte son parçamız. Dolayısıyla birinci etkinlikteki 6. parçamızı çizeceğiz. Hemen yeni bir part dosyası aç diyorum. Düz beyazım açık. Bakalım. Burada da aynalama yapabiliriz arkadaşlar. Bakın aynalama yaptığımız için tabii ki aynalama yapabileceğimiz daha farklı uygulamalar var ama aynalama yapmak işimizi son derece kolaylaştırıyor gördüğünüz gibi. Şuradaki noktayı yine orijin alabilirim. Düz gelip açılı devam edeceğim. Hemen herhangi bir düzlemde çizim başlatıyorum. Line komutu, düz bir şekilde gel, açılı devam et. Tekrar gel, düz aşağı sağ. Düz aşağı sağ diyorum ben de. Ve yukarı gelip şu çizgide bırakacağım. Yani şöyle yapacağım daha doğrusu. Aradaki şuradaki çizgiyi yardımcı geometri yap diyorum. Şimdi ölçülendirmeye geçiyorum. Açıyı vereceğim ve uzunluğu vereceğim. Bakın bu sefer farklı gidiyorum. Ya buradan başlamadım ölçülendirme yapmaya. 12 dereceye 50 milim. Bu çizgiye tıkla, buraya bakın. İşte bu da çok güzel bir nokta oldu. Noktaya tıklarsak arkadaşlar, şu an istemeden tıkladım.
Bu şekilde mesafe ölçüsü verir. Onun için orta noktalara çok yaklaşmayın. Ya buradan seçin ya ileriden seçin. Şöyle gelip bırakın. 17 miydi bu arada? Diğer resme gitti aklım benim. Şimdi 17 verdik, yanlış verdik. Ne yapacağız? Üzerine 2 defa çift tıklayıp değiştireceğiz. 12. Sonra çizgiyi seçiyorum arkadaşlar. Şöyle hafif yan getirdim. 50 milimetre. Otuz, 20, 30. Sanırsam çap değeri kaldı. Totalde burayla burası eşit değil ama bir dakika şöyle yapacağım. Şuradaki noktayı seçiyorum. CTRL ile basılı tutup burayı seçip yatay yap diyorum. Tamam, şu anda tam tanımlı sayılır ama bir tane ölçüm eksik sanki arkadaşlar. Ona bir bakayım. Evet, burada yani şurayla bu çizgi burayla aynı olma şansı yok. O yüzden burası, şuradaki ölçü 50'den az bir değer ama kaç olduğuna tekrar bakıyorum resimde belli mi diye. Belli değil arkadaşlar burası. He, şöyle bir saniye, özür diliyorum. Ben şöyle buraya kadar düz bir şekilde gelmişim. Yo, nasıl belli değil ya? 25 milimetre. Özür diliyorum. Şöyle yapacağız. Bir bakalım, bir anormallik varsa düzeltiriz. Objeleri aynala komutuyla seçelim hepsini. Şuraları, burayı. Evet, yukarı doğru aynalayalım. Şekil bu şekilde değil işte. Sıkıntı orada. Böyle mi bakalım? Şunu merak ediyorum. Murat da aynı. Yani göz olarak da aldanıyor olabiliriz. Eğer aynı değilse birbiri ölçüyor. Yani şuradaki ölçüyü bakın işte ne kadar önemli arkadaşlar. Buradaki ölçünün şu anda verilmemesi işleri karıştırdı. Şimdi ben buraya göz olarak bakıp kafama göre yorum yapamam. Yorum yapabilmem için ölçünün olması şart. Onun için de biz bu şekilde tasarımı bırakabiliriz. Bu şekilde kalabilir. Problem yok. Ama farklılaştırmak istersek de farklılaştırabiliriz. Ekstrizyon ile katı oluştur diyelim. Bunun da basitçe CAD modelini görmüş olalım. İşte CAD model dediğimiz bu iki boyuttaki detayı 3 boyuta aktarıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi benim sizlere bu dersimde anlatacaklarım bu kadar. Line komutu ile ilgili uygulamaları gördük. Açılı çizgi var, zigzag var, aynalama var, girinti çıkıntı var, keskinlik var, değil mi? Line komutuyla esasında sadece line komutunu hemen hemen kullanarak bir dünya detay yaptık. Ve birazcık da uzun bir videomuz oldu kıymetli arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Eğitimlerimiz bu şekilde detaylı devam edecek. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.